Altının yine yastık altı olanının tercih edildiği ortaya çıktı. Her zaman. Kazandırmaya da devam etti. Hem altınla ilgili beklentiyi sormak istiyorum, hem de altının artık alternatifleri de var. Sertifikası var, hissesi var. Bir de fiziki var elbette. Hangi altın kime uygun? Ya bence her zaman fiziki, her zaman en iyisidir. Çünkü fiziki olan varlığı hep söylüyorum, kolay kolay satamazsınız, harcayamazsınız, kıyamazsınız. Dolayısıyla ben her zaman fiziki almaktan yanayım. Ama fiziki alacak durumumuz yoksa da gram altın, sertifika değil de gram altın, internetten alınan gram altın gayet mantıklı olabilir ama fiziki her zaman tercih etmek lazım. Niye fiziki? İşte tercih etmiyor bazıları, işte taşımak zor geliyor. Orada da şeyden çok korkuyor. Muhafazadan çok, şeyden de çok korkuyorlar. O da çok çıkmış, sahte altın. Evet, doğru. Adam diyor abi 1 kilo alacağım, yok 4 milyon para vereceğim. Bütün hayatım boyuncaki para, evimi sattım. Ya o altın diyor sahte çıkarsa. Doğru. Dolayısıyla güvenilir bir kuyumcudan alıp bankada, kasada tutmak en iyisi gibi gözüküyor. Ama onu da yapamıyorsanız böyle gram altın. Fonu çok tercih etmiyorum. Eskiden fonlar çok iyiydi. Artık fonlara vergi geldi. Altın fonlarına. O da bence çok yanlış bir karardı. İnşallah o karar da değişir. Altın fonlarında vergi olduğu için normal gram altın alarak internetten almak da online olabilir yani. Ve önümüzdeki dönemde de yükseliş trendi sürer mi? 3600-3700'ü görürsek evet. Ama o kadar hızlı çıktı ki. Yani altın, unutmamak lazım. Yaklaşık 2011'den 2000, bakın çok önemli. Çoğu insan bilmez. Türk yatırımcısı altın para kaybettirmez diye düşünüyor ama aslında altın acayip para kaybettirdi. 2011'de 1900 dolar olan altın 2022'de 1750 dolardı. 12 yıl boyunca altın hiç kazandırmadı, bırak zarar ettirdi dolar bazı. Biz bunu niye hissetmedik? Biz TL bazı baktığımız için, Ayşe teyzeler TL bazı bakıyor. Ya arttı diyor. 50 liradan 5 liraya çıktı ama dolar bazı çok zarar ettirdi. Altın o kadar sıkışmıştı ki çok güzel patladı 2 yılda. 2 yılda %100 yaptı dolar bazı. 1700 olan 3500 oldu. Altın ve gümüş ama yine de her zaman portföylerde bir miktar olması lazım. Çünkü bu bir sigorta. Çünkü yarın öbür gün biz o kadar dünyayı deliler yönetiyor ki şu anda. Gerçekten yani İsrail'deki garip bir acayip adam, Amerika'daki acayip bir adam. Bunların ne yapacakları belli değil. Bir anda böyle bir risk yaşayabiliriz. Türkiye'de de aynı şekilde kur riski yaşayabiliriz. Çünkü kur patladığında altın da patlıyor. Dolayısıyla devalüasyon olursa altından da çok güzel para kazanırsın. Dolayısıyla her zaman kötü gün altınımız olması lazım. Kötü gün gümüşümüz olması lazım. Aynen öyle. Yani benim her zaman yani Allah korusun yani borsa çöktü diyelim. Düşünsene kötü bir erken seçim kararı açıklandı. Kötü bir savaş dünyada oldu. Borsa çöktü. Ne yapacaksın? Senin o çocuğunun masrafını ödeyeceğin bir yerin olması lazım. O dönemler işte altın. En azından diyorsun bak altınım arttı. Gideyim altından bozayım da kurtarayım kendimi diyorsun. Dolayısıyla sigorta olarak her zaman bunları tutmamız lazım. Sorunuzun cevabı şu an ne ucuz kaldı? Ben ne alınır demiyorum. Ne ucuz kaldı dediğimde Türk borsası hala ucuz. Epey ucuzdu. Bu 9000 iken epey ucuzdu böyle. Bas bağırıyorduk yani bütün televizyonlarda falan. Hani bir yorumunuz çok hoşuma gitti. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir ayakkabı ucuzladığında koşup alıyorsunuz da beğendiğiniz bir şirketin hissesi düştüğünde. Evet. Yani o zaman şunu demiştim ya, iPhone düşünce seviniyorsunuz, gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Çanta görünce alıyorsunuz ve onların ihtiyacınız yokken alıyorsunuz ve evde 5 tane var hatta. Bazılarından öyle görüyorum yani. Geçen birine tanışmışsın. Nevresim almış 5 tane. Yok muydu dedim, indirim var diye aldım. İhtiyaç vardı, yoktu diyor. Yani ama Türkiye'nin en büyük holdingleri ya da büyük bankalara düştüğünde niye almıyorsunuz demiştim. Türkiye borsası hala ucuz ama tabii siyasi riskler var. Kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani kısa vade için bir şey diyemem. Ama biraz bu Eylül ayındaki karar çok önemli. CHP ile ilgili karar, yine diyorum, anormal bir durum olursa orada da yani borsayı düşürür. O zaman tekrar konuşmamız gerekir. Altın ve dolarda hareket yaptırır. Ama o olmazsa, faiz düşüyor olursa borsanın önü açık olacak gibi gözüküyor. Ama orada da hep söylediğim bir şey var yine. Temcit pilavı gibi söylüyorum. Borsada hisse seçmeyin kardeşim. Senin seçeceğin hisse büyük ihtimalle yanlış olacak ve para kaybedeceksin. Öyle hisseler alıyor ki insanlar. Daha önce 50 kat gitmiş hisseyi alıyor. Sonra %30 kaybediyor. Ben çok kötü borsa. Borsa kötü. Borsada bak, kumar oynamak isteyenin kumarhane de var borsanın içinde. Yatırım yapmak isteyenin yatırımcı içinde yer var. Yani benim etrafımda, şirket ismi vermeyeceğim. Ama bildiğiniz o bankalar, hani yolda gördüğünüz bankalar, yediğimiz gıda markaları, alan yok perakende, yani. Yok, evet, yok mi? Alan yok biliyor musun? Ya bana kimse, o şirketler için isim vermemek için bu kadar kasıyorum ama çünkü ceza yeriz falan diye ama yok yani. Mert abi Türkiye'nin en büyük işte gıda şirketinden aldım ya da Türkiye'nin en büyük bilmem ne, yok. Bizimkiler genelde böyle bilinmiyor. Ne abi o şirket kim diyorum ya, haberim bile yok. Vallahi haberim yok ya. Benim bak 14 yaşından beri hatta 12-13 yaşından beri bu işin içinde bir insan olarak yok, haberim yok o şirketin Türkiye'de olduğundan. Ama adam almış, yeni çıkmış bir şirket. 3 masa 5 kasa. Şimdi sonra da zarar ediyoruz. Dolayısıyla bir de halka arzlarda da böyle. Halka arzlarda da tabii. O da oldu çünkü niye, orada da yine gitti insanlar. O zaman da söyledim hatta, yine senin programında hatırlıyor musun bilmiyorum. Şunu demiştim, halka arzlar, bizim Luna Park'ta biri vardı demiştim.
Bakırköylüyüz. Biz Luna Park'ta böyle hep bir iki el kazandırırlardı sarı. Sonra babalarımızın altınlarını bozup gelirdik oraya. Halk arzda senin 5.000 lirayla sana 10.000 lira yaptırıyorlar paranı. Sen de dayanamıyorsun 1 milyon liraya sokuyorsun. Bak bunu yapmayın dedim. Orada da uyandım. Orada da dediklerim çıktı. Yani benim hani bugüne kadar bunu dedim bildim diye söylemek istemiyorum ama bu kadar basit ki çünkü bunların hepsi tarih tekerrürden ibaret. Evet. Bunların hepsi daha önce de oldu arkadaşlar. 2000 yılında da halk arz seferberliğinde aynı şeyler başına geldi insanların. Bu borsada anlattığımız şeylerin hepsi veya piyasalarda hepsi tarihte olmuş şeyler arkadaşlar. Hiç benim Mert Başaran uydurmuyor. Dolayısıyla aynı şeyler yine olabilir. Dikkat etmek lazım. Bunun yolu nedir Simge Hanımcığım? Hisse senedi ağırlıklı, büyük bankaların BIST 100, BIST 30 ağırlıklı fonları var. Bunlar büyük holdingleri taşıyor içinde, büyük bankaları taşıyor. Bunlardan sepet yaparsanız endeks gittiğinde %25 senin de ya %23 kazanıyorsun ya %27 kazanıyorsun. En azından canın yanmıyor. Canın yanmıyor. Batma şansı yok çünkü 30 tane şirket koymuş adam, 20 tane şirket koymuş adam. Batamazsın yani. Hani istesen de batamazsın. Biri kötü gitse biri Aynen gidiyor. öyle. Aynen. Biri kötü gitse biri kurtarıyor seni. Adam onun zaten tedbirini alıyor. Ama bunu yapmamız lazım ve onlar daha iyi şirketi seçiyor size göre. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Geçen baktım son 20 yılda bireysel emeklilik içindeki hisse senedi fonlarına baktım. Doları 7'ye katlamış mesela. Düşünebiliyor musun? Çünkü iyi yönetiliyor. Sen bireysel olarak bunu öyle yönetemezsin. Sen gidiyorsun acayip hisse alıyorsun ama bunların içine de bir Aselsan'ı da koyuyor, BİM'i de koyuyor, dengeliyor. Bir sektör giderse bir sektör iyi gider diye. Dolayısıyla lütfen borsada ilgilenecekseniz hisse senedi fonlarından bir sepet oluşturun. Uzun vadeli tutun. Kafanız rahat. Uzun ama vadeli buna da dokunmayacağız değil mi? Uzun vadeli. Tabii. Mesela orada da vadem mesela benim için vade seçime kadar. Seçime kadar. Vadeyi de söylüyorum. Seçime kadar tutacağın parayla gireceksin buna. Çünkü seçime kadar senaryom şu benim. Faizleri düşürecekler. Borsaları coşturacaklar. Senin aldığın şey de seçime kadar yukarı çıkacak. Seçime yüksek bir borsayla girerlerse de sen de güzel para kazanmış olacaksın. Buna bet edeceksin. Evet. Bunun riskine gireceksin. Ama her zaman bir şirkete ortak olduğunu unutmayacaksın. Dolayısıyla kar ve zarar kardeştir. Yani zarar yok diye bir şey yok arkadaşlar. Yani borsalarda veya diğer hiçbir yatırım aracında zararsız hayat yok. Bir tek faizde vardır. Onda da zaten enflasyonun altında kalırsın. Parayı kaybedersin. Bir de dolarda vardır. Dolarda da zarar ediyorsun. İşte bak görüyorsun. Evet. Devamlı düşük kalıyor. Dolayısıyla zarar etmeyecek hiçbir varlık yok. Hani vatandaş şunu aldım hemen kazandım yok. Borsada bazen 10 ayda para kazanabilirsin. O yüzden biraz uzun vadeli. Bana şunu sorana yani 6 ay sonrası için ise senede ben almam. Almam. 6 ay için. Ben 6 ay için altın da almam mesela. Öyle mi? Ne? Almıyorum. Bu kurdan almam. Riskli niye alayım? Faiz var ha. Yani faiz hassasiyeti olanlar için de İslami bankacılıkta kar payı var. Çünkü onu da söyleyelim. Orada da yanlış anlayanlar olan. Hani faizi özendiriyorsunuz. Ondan sonra diyenler olabilir. Orada da İslami bankacılıkta kar payı var. Kira sertifikaları var. Yani orada bir garantiye yakın bir getiri olan bir yer varken ben niye bir belirsizlik ya? Son 3 ayda mesela altın %4 kazandırırken banka faizi %12 kazandırmış. Ben niye o tarafın riskine gireyim? Tabii. Kısa vadede girilmez. Uzun vadede ama altında hisse senedi uzun vadede güzel kazandırıyor. O ayrı tutarsanız.